Bu çalışmada amacımız çok net. Sadece ve sadece Kur'an metninin kendisine bakarak İdris peygamberin portresini çıkarmak. Yani hani dışarıdan hiçbir yorum, hiçbir ek bilgi katmayacağız. Bakalım metnin kendisi bize ne anlatıyor? Şimdi Kur'an'ı şöyle bir açtığınızda sayfaların peygamber kıssalarıyla dolu olduğunu görürsünüz, değil mi? İşte bu adeta bir okyanus gibi. Ve biz bu zengin anlatılar okyanusunda tek bir ismin, tek bir incinin izini süreceğiz. Peki ama İdris adındaki o peygamber hakkında ne yazıyor? Bu kadar çok isim varken, bu geniş şelpazede metin bize İdris hakkında tam olarak ne söylüyor? Elimizde ne var? Ne öğreniyoruz? İşte bu bizim temel sorumuz. Evet, şimdi dedektif şapkalarımızı takma zamanı. Arama aşamasına, yani metin üzerinde adeta bir kazı çalışmasına başlıyoruz. Cevapları bulmak için yapmamız gereken tek bir şey var: doğrudan metnin kendisine gitmek ve İdris isminin geçtiği yerleri bir bir bulmak. Biliyorsunuz, böyle bir araştırmaya nereden başlanır? Elbette Fihristen, yani dizinden. Biz de öyle yapıyoruz. Fihriste açıp İdris kelimesini aradığımızda ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bize sadece tek bir adres veriyor. Sadece bir sure. İşte bu durum arayışımızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor ve odaklıyor. İşte o adres. Meryem suresi 56. ayet. Tam da burası. Metnin kendisini okumadan önce bu kesin konum insanı bir an durdurup düşündürüyor, değil mi? Bir beklenti yaratıyor. Ve şimdi Meryem suresinde karşımıza çıkan o ilk kanıtı, o ilk veriyi inceleme zamanı. Bu, çizeceğimiz İdris portresinin adeta ilk fırça darbesi olacak. Hadi gelin ayeti birlikte okuyalım. Kitapta İdris'i de an. O çok sadık bir nebiydi. Bakın, metnin bize sunduğu ilk ve en temel tanım bu kadar net. O çok sadık bir nebi, yani bir peygamber olarak nitelendiriliyor. İyi de sadık, bu kelime tam olarak ne anlama geliyor? Yani evet, sadık sadıktır ama metnin kendi bağlamında bu kelime hangi anlam katmanlarını taşıyor acaba? Cevabı yine metnin kendi içinde bulabilir miyiz? Gelin bakalım. İşte burası çok ilginç. Cevabı nerede buluyoruz biliyor musunuz? Yine metnin içinde. Hatta aynı surenin, Meryem suresinin başka bir ayetine düşürülmüş bir dipnotta. Bu harika bir şey, çünkü bu kelimeyi dışarıdan bir sözlükle değil, metnin kendi dünyası, kendi anlamsal çerçevesi içinde anlamamızı sağlıyor. Ve ne diyor o tanım? Doğru, dürüst, candan dost ve erdemli. Yani İdris peygamber işte bu özelliklerle tanımlanıyor. Demek ki portrenin ilk ve en önemli parçasını bulduk. İdris hakkında öğrendiğimiz ilk temel bilgi onun karakteriyle ilgili. Doğruluk, dürüstlük ve erdem. Bu portrenin üzerine inşa edileceği çok sağlam bir temel. Pekala, temeli attık. Şimdi portrenin ikinci ve evet, son parçasını ekleme zamanı. Hemen bir sonraki ayete bakıyoruz. Çünkü metin bize İdris hakkında bir bilgi daha veriyor. Sadece bir tane daha. Ve ayet şöyle diyor: onu yüce bir mekana yükselttik. Bakın, bu ifade çok güçlü. Bu artık onun karakterinden çok statüsü, konumu veya belki de kaderi hakkında bize çok önemli bir ipucu veriyor. Yani düşününce çok mantıklı bir sıralama var. İlk ayet onun kim olduğunu, karakterini çizdi. Bu ikinci ayet ise onun nereye ulaştığını, konumunu belirliyor. Yükseltilme fiili ona verilen değeri ve o özel statüyü çok net bir şekilde vurguluyor. Evet, artık finale geldik. Elimizdeki bütün parçalar bunlar. Şimdi yapmamız gereken bu bulduğumuz iki değerli bilgiyi bir araya getirmek ve o bütüncül portreyi, o tam resmi ortaya çıkarmak. İşte bu tablo her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, bir tarafta onun karakteri var, çok sadık bir nebi, diğer tarafta ise statüsü, yüce bir mekana yükseltilmiş. Gördüğünüz gibi bu iki ayet karakter ve konumu birleştirerek birbirini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturuyorlar. İşte sonuç bu. İki ayet. İki kısa ama inanılmaz güçlü ifade. Bu metne göre İdris peygamberin eksiksiz portresi işte bu kadar. Hani en başta bir soru sormuştuk ya, metin İdris hakkında ne diyor diye. Cevap tam olarak bu. Ve bu çalışmayı bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Genellikle sayfalar süren, çok ayrıntılı kıssalar anlatan bir metinde bir peygamberin portresinin sadece iki fırça darbesiyle bu kadar öz ama bu kadar derin bir şekilde çizilmesinin gücü nedir sizce? Üzerine düşünmeye değmez mi?